İlk olarak yapmış olduğunuz çalışmalara başlayalım. Daha sonra bakalım. Daha sonra da dersimizin konusuyla devam edelim. Okay, let me share my screen. Okay. Ekranımı paylaşayım öncelikle. Just some of you have done your homeworks, so we talk about last session homework. Sadece bazıları yapmış geçen haftanın konusunu. Onlara bakalım. Okay, first Eda. İlk olarak Eda'nın çalışmasıyla başlayalım. Okay, this is her homework. Bu Eda'nın çalışması. It's nice and it's near to correct, especially the first part. Hoş olmuş Eda. Neredeyse doğru diyebilirim. Özellikle ilk kısım. I think I cannot play it frame by frame, but I will try it. Kare kare oynatamıyorum sanırım ama bir deneyeyim. Eda, this is Eda in the room? Is Eda online? Eda burada mı şu anda? Evet, buradayım. She is here. Okay. This is her first frame. It's okay. It's okay. Yeah, and after this frame, and the S shape emerges here, and it's okay. It's in the correct time, correct frame. Doğru buraya kadar. Doğru şekilde ilerliyor kareler. But after this frame, there are minor mistakes. Şu kareden sonra birkaç ufak hata var ama. For example, if you look at here, let's see. Şurada. Yeah, this is I think four part at least. But we talked about three parts. Burada 4 bölüm var ama biz 3 bölümden oluşan bir divan yapacaktık. Okay. As I said, half of the animation is correct, but the second half has some mistakes. Söylediğim gibi animasyonun yarısı doğru ama diğer yarısında bir takım hatalar var. Okay. Okay. Thanks. You're welcome. Hatice. Hatice'nin işine bakalım. Bu Hatice'nin çalışması. It needs correction. It's not quite correct. Düzeltme gerekiyor bunun üzerinde. The main reason is the head is leading the action. You see, maybe a real snake can do this, but this is not what we talked about. The head should be dragged behind the other parts, but as you see here, the snake is going this way and the head is in the front. This should be something like this. The head should be dragged behind the other parts, but it is leading. It's the first part that moves forward. Evet, bu çalışmayla ilgili ilk düzeltmemiz şu. Kafa önden gidiyor. Belki gerçek hayatta yılan bu şekilde hareket ediyor olabilir ama animasyonun ilkelerine göre ya da bahsettiğimiz çalışmaya göre yapmamız gereken şuydu. Kafayı geriden getirmemiz gerekiyordu. O 3 çubuk şeklinde çizdiğim iskelete göre kafa arkada kalacaktı ve oradan takip ederek gelecekti. Okay. Clear the drawings. I cleared the drawings, and the other exercise was this cannon.
Diğer çalışmada evet bu gülle. It's okay, but these are just keyframes. They're supposed to do all the animation bit in betweens, but she just draw the keyframes and the keyframes are correct. Evet, bu çalışmada sadece keyframe'ler çizilmiş, in-between'ler yapılmamış. Keyframe'ler doğru, in-between'lerin de yerleştirilmesi gerekiyor araya. Yeah. And Özge, Özge, this is the canon. Okay, this is the canon. Evet, bu da Özge'nin çalışması. It's fine. Thank you, Özge. Güzel olmuş. Teşekkürler Özge. Çok exaggerate olmuş değil mi? She says it's exaggerated a lot, isn't it? It's good that it is exaggerated. Çok abartılı olması iyi olmuş Özge. And, Özge, ben de araya girmek istedim de tebrik etmek istedim. Cünnet'i çizemem dediğim günlerden. Bir de gönül ikinci kez yapıyorum ben bunu. Düşünsene. Olsun. Ancak bu kadar oldu yani. When Özge starts this course at first, she says, I even can't draw a man with simple lines like sticks. I even can't draw a stick man. So I want to congratulate her for her hard work. Yeah, it's amazing. Çok hoş oldu. Yeah, and but you didn't draw the snake, yeah? Ne? Yılanı- Yo, yüklemiştim onu da ama I uploaded it. Okay. Hangisi Özge? Bu gördüklerinden herhangi biri yılan çalışması Snake mı? yazıyor olması lazım. Tail yazan kuyruk. Yo, no tail değil, snake. Belki yüklerken bir hata oldu. She says she has uploaded it, but it isn't here. Maybe something happened while she was uploading. It isn't here now. Yes, I downloaded these files about 2 hours ago. If she Maybe. downloaded after, Ben 2 saat önce dosyaları indirdim. Daha sonra yüklediyse. Tamam. O yüzden. Yes. The reason. okay. And Özlem. Özlem'in çalışması. Oh, okay. Özlem didn't. This is not our exercise, but this is a good example of what we talked about last session. This is a good example of wave action. Bu aslında vermiş olduğum ödev bu değildi ama geçen ders konuştuğumuz bu wave action'lar vardı ya, dalga aksiyonlar. Dalga aksiyonlara iyi bir örnek olmuş bu çalışma. Okay. Thank you, Özlem. Teşekkürler Özlem. Sena. Okay. This is Sena. yeah. Here there's the same issue like I think a teacher. Hatice'ninkiyle benzer bir konu burada da var. As you see, the head is leading the action. Gördüğünüz gibi burada da kafa önden gidiyor. Geriden gelmesi gerekiyordu. But it should be dragged behind the other parts. Kafanın arkadan takip etmesi gerekiyordu hareketi. I should say it again. Maybe the snake can do this action, but this is not what we talked about last session. Yani yeniden söylemeye ihtiyacı hissediyorum. Belki yılan bu şekilde hareket ediyor olabilir. Ama bizim çalışmamız bu değildi. Yani benim yapmanızı istediğim o dalga aksiyonlar da bu şekilde olmamalıydı. Okay, and she didn't do the cannon. Gübreyi yapmamış Sena. And Zishan, okay. Zişan'ın çalışmasına bakalım.
This is the snake. Yılan çalışmasına bakalım. Zishan, this is fine, and the drawing is compelling. There are minor mistakes. I will mention them. Zişan, çalışman genel olarak doğru olmuş. Çizimin de oldukça güzel. Birkaç ufak düzeltme yapabilirim. Okay, it starts here. Okay. The S shape emerges when the first part starts to return back. Look at here. Then. Evet, burada S şekli oluşuyor ve de ilk kısım geri dönmeye başlıyor. Okay. In the next frame, the first part starts to go to the left. Okay. İkinci karede ilk bölüm sola gitmeye başlıyor. Yeah. Okay. The first part goes to the left and the S shape emerges. When the first part starts to go to the left, it should not return back to the right. Evet, ilk kısım sola gitmeye başladığında S kısmı, şekli oluşacak. O kısım tekrar sağa doğru dönmemeli. Anlayabildin mi Zişan? Evet, anladım. Okay, but in the next frame, the first part goes to the right. So it goes to left, and then again goes to right. Because here. Bir sonraki karede tekrar ilk bölüm sağa gidiyor. Yani önce sola sonra tekrar sağa gidiyor. It should continue to move this way. Bu yöne doğru hareketini devam ettirmeli. The other problem is here. Diğer sorun ise şurada. There is a stop here for a. Let's see how many frames it stops. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 frames stop in here. Diğer sorun ise burada yılan 8 kare boyunca duruyor, hareket etmiyor. Okay, there is no need for such a stop here. And yani burada böyle bir durma için bir sebep yok, durmaması gerekiyor. And the next frame is very close to this one. Okay, but overall, this is the best snake of the students. It's the best exercise. Ama söyleyebilirim ki en iyi örnek, en iyi çalışma buydu. Tebrik ederim. Yılan çalışmaları içerisindeki en iyisi buydu. You can fix it by just doing these points. Sadece bu iki ufak düzeltmeyi yaparak çalışmanı düzenleyebilirsin. Okay. Okay, no one else did the exercise this week. Evet, başka bu haftanın çalışmasını yapan yok sanırım. Sude yazmış, bilgisayarımla ilgili sorun olduğu için yükleyemiyorum diye. Sorun değil, sadece hani hoca feedback verdikçe belki ilerlemeniz daha hızlı olur. O yüzden çalışmaları yapmak kişisel gelişiminiz için önemli. Okay. Someone wrote to check that Göksu wrote to check that I couldn't upload because of a problem with my computer. I will try to fix it, and I comment on that. Oh, okay. I think Sude was. Okay. This is my snake. I didn't animate the character, but I animated the line of action. I animated this one.
Evet, burada ben karakteri değil, ilk önce çizginin animasyonunu yaptım. It's something like this. Let me play it slowly. Evet. Okay. Okay. This is quite the same as what I said last session. Here the S shape, yeah. Evet, bu geçen derste söylediğime oldukça yakın bir çalışma. The next frame, this part. Oh, excuse me. The next frame, this part. The first part starts to turn back, and the S shape. Let's see. It remains in a few frames, and then again the C form emerges. Evet, birkaç kare S şekline yaptıktan sonra yeniden C formu kazanıyor kuyruk. Geçen hafta anlattığım gibi. Okay, and about the canon, this is the animation. Gülleye baktığımızda ise Let me play it. This is not the real-time animation, but I think at least you can see all the frames. evet, burada zamanlamayı değiştirdi. Normalde animasyon bu hızda oynamıyor ama bütün kareleri net bir şekilde görebilmeniz için hızı değiştirdim. Okay. Frame. Just interesting. And these are means. Bu kısım Means. izin kısmı. This is my anticipation pose, and as you see, I stopped on anticipation pose for a few frames. Evet, burası ise anticipation pozum. Gördüğünüz gibi anticipation pozunu birkaç kare boyunca tuttum. And the version, so I draw just a few frames, 1, 2. Evet, burada These iki are- kare daha çektim. Yeah. Okay. Evet. That's it. Geçen hafta Any yaptığımız questions? bunlarla ilgili sorusu olan var mı? Ben yılanla ilgili sorabilir miyim Gönül ya? İlk çizimimize nereden başlamayı öneriyor? Ben mesela yılanda da çizerken ortadan başladım ilk çizimime. Sonra o döngünün devam etmesi için en son çizimimin oraya gelebilmesinde zorluk yaşıyorum da. Ben sana anlatabildim mi ne sormak istediğimi? Evet. Yani nereden çizmeye hangi keyframe'den başlayacağımı bilemiyorum mesela Snake'de. She says while she was practicing snake, excuse me, while she was practicing snake, she had some difficulty to define where to start animate the snake. She started from the middle, but when she tries to finish one circle, she had difficulty to finish it. So exactly which point should she start? What do you advise? Okay. Actually, when we are animating a cycle, it is not important that at which frame we start a cycle, because it's a cycle and it repeated. It will repeat it.
But in this case, it's clear that how should be the form of a snake. So should she start from the middle? Yes, it's a good idea, but it is not necessarily like this. She should not necessarily start from the middle of the action. Okay, I will show. Okay. Normalde bir döngü çizdiğimizde, yani hareketi aynı noktaya tekrar geri getireceğimiz bir döngü çizdiğimizde nereden başladığımız çok fark etmez. Ama burada bu yılanı çalışırken tam ortadan başlamak iyi bir fikir olabilir yine de. Ama başka noktadan da başlayabilirsiniz. Bir döngü olacağı için çok sorun olmayacaktır. Yani döngüde bir kopukluk oluyor da tam oraya gelirken. O yüzden orayı yapamıyorum sanırım. Onu merak etmiştim. Teşekkür ederim. She says thank you. Okay, you're welcome. As you see, I started from the middle of the action. Buradan I başlamış. always start such cycles. Always it's clear that's how should be the line form. Evet, ben böyle hareketlerle genelde ortadan başlarım. Bu animasyona da buradan başladım. Burada bu hattı oluşturmak daha net oluyor benim için çünkü. Bu arada ben mi donuyorum, acaba Hamet mi donuyor? Size kim donuyor? Bende de dondu. Siz donmuyorsunuz. Okay. Sometimes I can't hear you. I ask them, is it with me or with Hamet's connection? Which one froze in their screen? I think it's with you. It's me. I'm sorry. No problem. Fix it. I have to connect. Okay, no problem. Okay. Again, Özge, the challenging part is here when the S shape emerges. That's why I emphasize on this point because this is very challenging. Yeah. Şu kısmı ise zorlayıcı kısım Özge. Yani S şekli burada oluşuyor. Bu kısmı özellikle o yüzden vurgulamak istiyorum. I think the other problem was about the cycling when this frame, the last frame, wants to attach to the first frame. This is challenging too. And O döngüdeki diğer zorlayıcı kısım ise bu son karenin tekrar birleştiği, öbür tarafa doğru döndüğü kısım. Bu kısım da zorlayıcı bir kısım bence. Ne demek istediğimizi anlamış, evet. Yani oradan oraya geçişte ben çok zorlanıyorum. Kopuk gibi oluyor hareket. Tamam. She had difficulty in that part. okay. I don't know if she is working with TV Paint or not, but if she can see the first frame, for example, here, if I make this option on repeat and turn on the light table, I can see the first frame. The green one is the first frame. I can see the green one, the first frame, and I can match it up. Evet, TV Paint'te mi çalışıyor bilmiyorum ama TV Paint'te şurada repeat'e bastıktan sonra light table'ı açarsam çizimlerimi bu şekilde ardı ardına görebiliyorum. Bu da biraz benim için kolay. En sondaki çizime baktığın zaman ilk baştakini görüyor. Çok iyi. Yani TV Paint kullananlar için şahane bence. İnşallah bizimkinde de vardır. Teşekkür ederim. Çok işe yarayacak. She says this information will be very useful for her. She will check in her software if this tool is available in that software. Thank you very much for mentioning about that. Okay, you're welcome. Okay, wave actions are very practical. We talked about them. We can apply them in many cycles. I will show you some examples. Evet, dalga aksiyonlar bu bahsettiğim gibiydi. Bunlar birçok örneğe uygulanabilir aksiyonlar. Just a second. Bir dakika.
Okay, it's my connection problem. I think you cannot see it clearly, but this is an example of wave action, a fish swimming cycle. Okay, let me show you. Look at this one. Evet, internet bağlantımdan dolayı çok smooth bir şekilde görmüyorsunuz ama o balığın hareketi de dalga aksiyonlara bir örnekti. If you can animate this line correctly, you would be able to animate the fish cycle. This is very similar to what we did last session. Look at this. Eğer şu çizgiyi doğru şekilde animasyonunu yapabilirseniz bu çizginin, o balığı da yapabilirsiniz. Okay, it's not playing smooth, but I will upload it to Google Drive. So you can Evet, see çok it later. smooth bir şekilde oynanıyor burada gösterdiğimde ama Google Drive'a yükleyeceğim, oradan bakabilirsiniz. Okay, and I will upload another animation. This one. This is a good animation. Bunu yükleyeceğim, bir şey daha yükleyeceğim. Bu da iyi bir örnek bu arada. Okay, and when you watch this animation, look at its title. Evet, bu animasyonu izlerken başlığına bir bakın. As I say, it's not playing smooth, but you can see how wave action works here for the hair and for the grass. Evet, burada bu dalga aksiyonların saçta ve çimenlerde nasıl işlediğini de görebilirsiniz. I will upload them after the class. Dersten sonra bunları da yükleyeceğim. Okay. Let me again share my screen. Yeniden şimdi ekranımı paylaşayım. Okay. We are going to animate this. A lizard walk cycle from top view. Evet, şimdi bir kertenkelenin yürüyüş döngüsünü tepeden kuş bakışı olarak animasyonu yapacağız. Again, let me play it slowly so you can see all the frames. Ki bütün kareleri görebilirim. Lizard is a four-legged animal. It has four legs. But Kertenkele dört ayaklı bir hayvandır. and its walk cycle may seem more difficult than a human walk cycle because human has two feet. Bu yüzden kertenkelenin yürüyüş döngüsü insanın yürüyüş döngüsüne göre daha zordur. Çünkü insanda 2 ayak var, kertenkelede 4 ayak. Do you know a human walk cycle? How many keyframes we need for a human walk cycle? Bir insanın yürüyüşünü, bir döngüsünü tamamlayabilmek için kaç tane keyframe'e ihtiyacımız var, bilen var mı? Okay, no one has any idea. Var mı fikri olan? 4 diyor. Someone says 4. Yeah. Does Patricia covered walk cycle? No, not yet. It's not important. Yeah. Human walk cycle has at least 4 keyframes. And İnsanın yürüyüş döngüsünde en az 4 tane keyframe vardır. unfortunately, actually every walk cycle has 4 keyframes. Aslında her yürüyüş döngüsünün 4 tane keyframe'i vardır diyebiliriz. I mean, whether we are animating a human or a horse or an 8-legged spider. Yani
at ya da 8 bacaklı bir örümcek. Neyin yürüyüş döngüsünü yaparsanız yapın 4 tane keyframe'iniz olacaktır. Need 4 keyframes. Okay. To animate this, we should analyze the action, and to analyze the action, we should simplify. So I will draw this one instead of this. Evet, burada hareketi basitleştirmemiz gerekiyor anlayabilmemiz için. O yüzden az önceki kertenkele yerine bu kertenkeleyi çalışacağız. This is what I actually do when I want to animate something like this. This is not. I didn't draw this just for the class. If I'm going to animate a lizard bug cycle, I will do this before drawing an actual lizard. Evet, ben bunu sadece derslerim için yapmadım bu şekilde. Yani ben mesela bir tane kertenkelenin yürüyüşünün animasyonu yapacağım. Bu benim kişisel işim de olsa ilk önce bu şekilde çalışıyorum. Daha sonra bunun üzerine kertenkeleyi çiziyorum. Okay, I'll start to animate this, and I will give you time to come with me and animate this cycle. Okay. Evet. Şimdi bunu yapacağım. Sizlere de zaman vereceğim. Benimle birlikte bunun animasyonunu yapabilmeniz için. So I draw a rectangle. İlk önce dikdörtgen çiziyorum vücut olarak. I draw this rectangle as the body and a circle as the head. Okay. Evet ve de kafa olarak bir daire çiziyorum. Okay. I draw this line as arm and this line as forearm. Evet. Üst kol ve alt kol içinde böyle iki çizgi çiziyorum. And this one as the hand as a hand in itself. Evet ve de bu üç çizgiyi el olarak çiziyorum. Okay. Before I animate all the legs, I animate just this hand or this leg actually. Evet, bütün bacakları hareket ettirmeden önce sadece bu tek bacağı çiziyorum. Yeah, this is my first keyframe, and it is and in this frame, the hand is in its highest position. Bu benim ilk keyframe'im ve bu keyframe'imde el en yüksek noktasında. Okay. In the next frame, let me add a next frame and delete the hand. Bir sonraki karede eli siliyoruz. You said you delete the hand for the next frame? Yes. I deleted the hand for the next frame. Yeah. Okay. Here the hand is attached to the ground, and it's underground. Okay. In the next frame, the hand comes down, so it would be somewhere like here. Evet, burada birinci karede el yere temastaydı. İkinci karede el birazcık geri doğru gelecek. Okay. I add a frame between these two frames. And evet, bu here, iki kare arasına bir kare çiziyorum şimdi. And here I draw it between the first frame and the third frame. Evet, şimdi birinci ve üçüncü karenin arasına bunu çiziyorum. Something like this. It's clear. 1, 2, 3. It goes down. Evet, el aşağı doğru gider, pardon, kol aşağı doğru giderken 1, 2 ve 3 bu şekilde olacak.
In the third frame, the hand is in its lowest position, so it should be detached from the ground and come up again. Üçüncüsünde kol. Üçüncüsünde kol en aşağıdaki pozisyonunda. Burada kol yerden ayrılmalı, zeminden ayrılmalı. So I want to draw the fourth frame. Evet, burada dördüncü kareyi de çizmem gerekiyor. So I delete the hand again. Eli tekrar siliyorum burada. Actually, I should draw. Let's repeat. As you see, I see my first frame as green and my previous frame in red. Actually, if I want to draw the hand in this frame, I should draw it somewhere like here. Okay, it's very similar to the second frame. Evet. Şimdi dördüncü karem ikinci kareme oldukça yakın bir yerde olacak yine. Okay, but I do not draw it here. Ama onu buraya çizmeyeceğim. Olması gereken oydu ama buraya çizmeyeceğim. I will draw it somewhere like here. Şöyle bir noktaya çizeceğim onu. So the hand comes down in a straight line, but returns up in a curved line. 1, 2, 3. Here is the 4. Şimdi burada el dümdüz bir hattı takip ederek aşağı iniyor ama geri dönerken yarım bir daire hattını takip ediyor. So in first frame, second frame, and third frame, the hand is attached to the ground, but in the fourth frame, it is off the ground. It's detached from the ground. Bu yüzden söyleyebilirim ki birinci, ikinci ve üçüncü karede el zeminle bağlantıda ama dördüncü karede elin zeminle bağlantısı kopmuş bir biçimde olacak. Here I can draw the hand like this. Burada eli şu biçimde çizebilirim şu şekilde. Like this, because the hand is not attached to the ground and it can like come up like this and then attach to the ground. Burada el zeminle bağlantılı değil, o yüzden biraz daha geriden gelebilir. Okay. So these are my keyframes. Let me delete these. Evet, bunlar benim keyframe'lerim. Let me play it. Oynatayım. Okay, everyone, is it clear? Net mi burası sizler için? Isn't it clear? Yes. Net değil mi? Okay. If it is clear, draw it and I will continue. Draw Evet. just one. Evet, eğer sizler için anlaşılırsa buraya kadar olan kısım bir kolun hareketini bu şekilde çizmenizi istiyorum. Will they draw only one arm? Yes, yes. I will describe the others. Okay. Okay. And when Şimdi sizden bu kolu çizmenizi istiyorum. and when you finish, just tell me to know and continue. Bitirdiğiniz zaman bana söyleyin, ben de ona göre devam edeceğim. You should not upload it, but just tell me. Yüklemenize gerek yok. Bitirdiğinizde yalnızca söylemeniz yeterli. Sadece anahtar kareleri mi yapmamız gerekiyor yoksa aralarına in between de ekleyelim mi? Gerek Will var they, mı? will they only draw keyframes or should they also draw in-betweens? No, just keyframes. I will talk about in betweens. Sadece keyframe'leri çizelim. In-between'lerle ilgili daha sonra konuşacağız. Ama
Tamamdır. Ben çizdim o zaman. Haber vermemizi istemişti. Eda sen misin konuşan? Evet, benim Eda. Okay, Eda has finished. Thank you, Eda. Ben de bitirdim. Burcu has also finished. Okay. Okay. I don't know how many of you have finished your work,
but I continue. If there was any problem, we can discuss it. Evet, kaç kişi bitirdi bilmiyorum ama yani bir problem yoksa devam edeceğim. Okay. Now about the other hand. Şimdi diğer ele. When the right hand is in its highest position, the left hand would be in just a second, in its lowest position. So it would be some. Sağ el en üst pozisyondayken sol el en aşağı pozisyonunda olacak. So it should be somewhere like here. I should write similar to this one. It would be here. So in my first frame, Evet, sol elin ilk karesi bu noktada olacak. okay, in my first frame, this is my first frame. In the second frame, this should be somewhere like here. İkinci karede şu noktada olacak. In the third one, this one is in its lowest position, so this one should be in its highest position. Evet, sağ el en alt pozisyonundayken sol el en üst pozisyonuna geçecek. And in the last frame, it should be like this. Ve son karede şöyle bir noktada olacak. So these are my keyframes for hands. Yani bunlar benim elle ilgili keyframe'lerim. Okay. And it is very similar for legs. Let me show you. Evet, bacaklar da çok güzel bir şekilde hareket ediyor. Onları da göstereyim. When the left hand is in its highest position, the right leg would be in its lowest position. So En üst pozisyonundayken sağ bacak en alt pozisyonunda olacak. and this one will be like and I think it's clear for the next frames. Evet, bir sonraki kareler böyle olunca daha anlaşılır oluyor sanırım. Yeah, I should draw this this leg here, and this one goes like this. So I should draw it somewhere like here. Evet, diğer bacak böyle bir noktada olacak. İkinci karede. And here, yeah. I should fix this this leg because it should comes down in a straight line, but as you see, it comes down and goes to the right. This is not okay. So I should... Şuradaki
en son çizmiş olduğum yani siyah bacağı düzeltmem gerekiyor. Çünkü düz bir hattan aşağı dümdüz ineceğini söylemiştim ama burada dümdüz inmiyor. Hafifçe içe doğru kaymış. Onu düzeltip hattın üzerine çekmem gerek. Okay, and it is finished. Yeah, I have all my keyframes, all 4 keyframes for all the legs. Evet, bitti. Şimdi bütün bacaklar için 4 keyframe'imi yaptım. Okay, if it is clear, draw the 4 keyframe and again tell me when you finished to continue. Evet, şimdi 4 bacağı da çizmenizi istiyorum ve bitirdiğinizde lütfen haber verin.
Sanırım ben bitirdim. Eda. Eda finished. Eda has finished. Başka bitiren var mı arkadaşlar? Yalnızca Eda bitirdi öyleyse. Only Eda has finished. Okay. Ben bir şey soracağım. Bu iki tane layer görüyorum. Hangi yani vücudu mesela bir layer'a, bacakları başka bir layer'a mı çizdi acaba? She's asking, there are two layers on your screen. What do you draw for the first and what do you draw for the second layer? The first layer is this. This is these Red guys. notes. Okay. Yeah. Okay. Oradaki notlar layer'ın birinde var, diğerinde kertenkele var. No one finished. If you draw the first hand correctly, it should not be difficult for you to draw the other hands. Bitiren var mı? Eğer ilk yeri doğru çizmişseniz diğerlerini çizmek de kolay olacaktır sizler için. Sanırım Eda dışında bitiren olmadı. Doğru mudur? Ben de bitirdim. Okay, two more students have finished. Okay. Okay, I continue and you can finish your words. And if there was any problem, you can talk about it. Ben devam edeceğim şimdi. Siz işlerinizi tamamlayabilirsiniz sonrasında. Eğer problem olursa bununla ilgili konuşabiliriz. Yani işinizi yaparken bir sıkıntı yaşarsanız ona ilgili yardımcı olurum. Yüklediklerimize bakacak mı yoksa sonra mı? Some of them has uploaded their works to Google Drive. They are asking if you will check it now or later. Okay, I can check it, but I'm afraid that we run out of time. If they think it needs to be checked, I check it. Okay, but if they correct, there is no need for checking. Biraz zaman sıkıntımız var. Eğer bakmam gerektiğini düşünüyorsanız işinize, yani emin olmadığınız nokta varsa bakayım. Ama yoksa devam edeceğim. Ne dersin Bala? Benimkine baksak olur çünkü bu eski bir çalışmaydı. Bir hatam varsa düzeltmiş olurum. Bala wants you to check her work. Okay, just a second. I'm sharing my screen. Ekranımı paylaşıyorum şimdi.
Okay, Bala, you animated the tail. We didn't talk about the tail yet. This is your first frame. Okay, this is your second frame. It seems okay. Third frame is okay. Yeah, it's okay. Thank you. Sorun yok Bala. Doğru olmuş. Kuyruktan henüz bahsetmemiştik. Kuyruğu da katmışsın. Kollar ve bacaklarla ilgili 4 anahtar karede sorun yok. Doğru olmuş. Thank you Ahmet. You're welcome. I just see some. Okay. This frame, this hand, left hand, in this frame and in the next frame are very close together. But I Bala, sol el. Which frames can you show that again, please? in just a second. There, I can't show them, but there are two near frames here. Evet, şuradaki bu ve sonrasındaki kare çok yakın olmuş birbirine. Onu söyleyebilirim. The overall action is correct, but there is a spacing problem in here. Genel olarak doğru. Sadece şurada bir mesafelendirme, yerleştirme ile ilgili bir sıkıntı var. Okay. Thank you. You're welcome. Okay, let's talk about the body. Şimdi vücut hakkında konuşalım. As you see, the body doesn't move here, but in the real life, the lizard's body is not a solid rectangle. It's not like Şimdi burada gördüğünüz gibi bu çalışmanın buraya kadar olan kısmında vücut hareket etmiyor. Ama normal hayatta bir kertenkelenin vücudu böyle hareketsiz, katı bir cisim gibi durmaz. it actually bends left and right. Vücut sağa sola doğru bükülür normal hayatta. Let's see a video reference. Şimdi video referansına bakalım öncelikle. So as you see, this is a large lizard. Gördüğünüz gibi burada büyük bir kertenkele var. Look at this frame. This is very similar to this frame. As you see here, these are getting close together. Okay, right legs are Gördüğünüz gibi getting close together. sağ bacaklar birbirine yakınlaşıyor burada. And here, right legs are getting close together, as you see. Evet, burada da gördüğünüz gibi sağ bacaklar birbirine yakın. So if you look at the body bends like this. Vücuda It is not- bakarsanız vücut bu biçimde bükülüyor. Yeah, it's not a straight line. It bends. Çizgi gibi değil, bükülmüş. I played. I hope you see it smooth. The body line changes during the Evet, gördüğünüz gibi vücudun hattı değişiyor burada hareketle birlikte. Here the curve is like this, is like this. Vücut burada bu biçimde dönüyor. Okay, and another thing, look at his feet. Let me show you. Ve bir diğer şey bacaklara bakın. Ayaklara bakın, özür dilerim. Look at this feet, for example. Örneğin şu ayağa bakalım. When he detach his feet from the ground,
it is not going in a straight line. It goes in a curved line. You see? Ayağını zeminden ayıracakken bu ayrılma düz bir hatta değil. Yine böyle bükülmüş bir hatta oluyor. Goes something like this. Evet, böyle bir hat üzerinde oluyor. And that's why we, yeah. Just a second. That's why we draw this one here. Evet, işte biz de o yüzden dördüncü kareyi böyle yarım C, yani yarım daire üzerinde bir noktaya çizdik. Okay, now about the body. In this frame, left legs are getting close together, so the body should react, and it should be like this. Evet, bu karede sol bacaklar birbirine yaklaşmış. Burada vücut buna reaksiyon vermeli. Vücut bu şekilde dönmeli. So the body should be like this, and I should delete the unnecessary lines. Evet, gereksiz çizgileri silmeliyim burada. And just this is my son. Oğlu gelmiş. Merhaba, hi. How do you say merhaba? Gönül yeni bir çocuğu mu olmuş sorar mısın? Evet. Bir bebeği mi oldu yeni sorar mısın? Do you have a newborn baby? Yes, my daughter. Oh, great news. Evet, bir kız olmuş. Analı babalı büyüsün. İngilizcesini. Analı babalı büyüsün de Gönül. In Turkish, when Bayağı. somebody is a baby, we say, wish he or she to grow up with mother and father. So we wish your daughter will grow up with her mother and father. You're welcome. Okay. Thank you, everyone. I fixed the hands. Evet, burada şeyleri düzelteyim, bacakları. In the next frame, we do not need to bend the body because the legs are not close together. So, Bir sonraki vücudu bükmemize gerek yok çünkü burada eller birbirine yakın değiller her iki taraf için de. I just need to change it in the first frame, then the legs are together, and in the third frame, here, and these legs are together, are getting close together. Okay. Evet, burada diğer yöndeki bacaklar birbirine yakın olduğu için burada yine vücudu bükeceğiz. I forget to change the head because the head moves with the body, so I should try it somewhere like here. Evet, kafa da vücutla birlikte hareket ettiği için kafayı da değiştirmem gerekiyor. Onu da şurada bir yere çizmeliyim. And also in the first frame, I should try it somewhere like here. Birinci karede de şu noktada bir yere yakın olmalı. So the overall action would be like this. Evet, tüm hareket bu şekilde olacak. Okay, is it clear? Bu kısım sizler için net mi, anlaşılır mı?
Small lizards move very fast, so we do not need many in-betweens. Just one in-between after each keyframe is enough. Küçük kertenkeleler çok hızlı hareket ederler. O yüzden çok fazla in-between yapmamıza gerek yok. Her kareden sonra yalnızca bir in-between yapmak yeterli olacaktır. Okay, I will try to draw them fast. So I need one. In-between'lerini de çizmeye çalışacağım şimdi. Okay. Here. So I should draw it somewhere. I'm drawing the first in between, as you see. The body should be Evet, gördüğünüz gibi ilk in-between'i buraya çizmeliyim. Drawing in between is time taking, but I like it. I usually listen to music when I draw my in betweens. In-between çizmek genelde zaman alıcı bir şeydir ama ben severim in-between çizmeyi. Genelde müzik eşliğinde çizerim. This is my first in between, and I want to draw another in between here. So Bu ilk in-between'de, ikinci in-between'imi şuraya bir yere çizeceğim. this is the second in-between. Okay. If you remember from the previous session, if we are dealing with a symmetrical cycle, we do not need to animate the whole cycle. If we just animate the half of the cycle, we can duplicate it and flip it horizontally to make the second half. Bir önceki dersimizden hatırlarsanız eğer simetrik bir döngü yapıyorsanız döngünün tümünü çizmenize gerek yoktu. İlk yarısını bitirdiğinizde bunu kopyalayıp yatay döndürüp yapıştırabilirdiniz. So to save the time, I will not draw this in between and this in between. Evet, şimdi zaman tasarrufu yapmak için bu diğer iki in-between'i çizmeyeceğim. Instead, I delete these frames. Bunun yerine bu kareleri kopyalayacağım. Copy these frames and paste them here. Kopyaladıktan sonra onları buraya yapıştıracağım. Select them, use effects, function, keyframer. It's not very important. You can draw those keyframes, but to save the time, I'm doing this. Yani bu çok önemli değil. Siz isterseniz çizebilirsiniz. Ben sadece zaman tasarrufu açısından çizmiyorum yeniden. I think to some extent it's correct. Let's see it. Evet, bakalım şimdi nasıl olmuş. Do you see it smooth, Onur? Yes, we do. We see it. Okay. Can I continue the class for a few minutes? Yes, or you it's can. over and Yeah, you can. Okay. You can for a session. okay, thank you very much.
Because last session is yours, so you can continue. Okay. So we just need to add the tail. Is there any questions? Evet, birkaç dakika uzatacağız dersi. Kuyruğu da tamamlayacak. Sorusu olan var mı buraya kadar olan kısımla ilgili? I think no. Okay. I'm going to draw the tail. Şimdi kuyruğu çizelim. Lizards usually have long tail. Okay. Kertenkelerin genelde uzun kuyrukları olur. So this is very similar to wave action we talked about last session. Bu geçen ders konuştuğumuz dalga aksiyonlara oldukça benzer bir yöntemle çizeceğiz kuyruğu burada. I draw the tail from the middle of the action as Özge did. Burada kuyruğu Özge'nin çalışmasında yapmış olduğu gibi tam orta noktadan başlatarak çizeceğim. So I start here, then the bottom of the body is going this way. Evet, orta noktadan başladıktan sonra vücudun alt kısmı oka doğru gidecek. So my first frame is this, my second frame is this, my third frame is this, and the body goes this way, and the bottom of the body is going this way. Now let's draw the tail. First Evet, part. benim kuyruğum. Okay. Actually, the first part is attached here, so it moves with the bottom of the body. Evet, aslında kuyruğun ilk kısmı vücuda bağlı olduğu için vücutla birlikte hareket ediyor. In the next frame, the body bends, and this is the first part, so it is like this. The second part is being dragged behind the first part, so it is like this. The third part is being dragged behind the second part. Evet, ilk kısım böyle, ikinci ve üçüncü kısım birinci kısmın ardından sürüklenerek bu şekilde geliyor. Okay, the body continues to bend, so here the first part again. This is the first part. Vücut bükülmeye devam ediyor ve burada ilk kısım yeniden bu biçimde. Second part, third part. Next frame is important. Bir sonraki kare önemli. Here, as you see, the first part starts to return back. The second Burada part ilk kısım geri dönmeye başlıyor. S shape. Diğer kısımlar ise bu şekilde bir S şekli oluşturuyor. And then here again, this is the first part, the second part, and the third part. Ve burada yeniden birinci, ikinci, üçüncü kısım bu şekilde hareketine devam ediyor. Here, like this. Gönül, bir şey sorabilir miyim? Bu S'yi bir kere mi yapıyor dönüş hareketi içinde, yoksa bu lizard çok hareketli olduğu için mi biz onu bir kere S yaparak hemen yine C'ye döndürdük? Anlatabildim mi? Özge is asking, do we keep S shape just for normally, or it is S shape? Gunnar, would you please repeat your last sentence? I didn't hear parts of your sentence. Of course I can.
Özge is asking, do we keep S shape just for one frame normally, or is it because the lizard is moving so fast that we keep it just for one frame? Yeah, it is because the lizard moves so fast. The number of frames we stay on S shape depends on the speed of the action and the material of the object, okay? But here, the action is so fast, so we stay on S shape just for one frame. Okay, thank you. Özge, normalde S şeklini kaç kare tutacak olduğumuz hareket eden objeye ve aynı zamanda materyalin cinsine göre değişir. Burada senin de söylediğin gibi kertenkele çok hızlı olduğu için S şekli sadece bir kare boyunca duruyor. Yeah. This would be like this. Okay, I draw it very rough, but I think you would see the result correctly. Evet, oldukça taslak bir çizim yaptım. Ama sonuç doğru olacak sanırım. Okay, do you see the smoke? Actually, I'm Yes, not showing. Okay. Okay. And after that, we can draw the real character on this, as you see here. I animated this one, and then you can draw any lizard you want on this, I don't know, avatar. Evet, bu çizimi yaptıktan sonradan taslak çiziminizin üstüne istediğiniz herhangi bir kertenkeleyi yerleştirebilirsiniz, çizebilirsiniz, giydirebilirsiniz yani. Okay, any questions? Sorusu olan var mı? Okay, it's clear that your next session exercise would be animating this. A lizard Evet, bug cycle in. Evet, bir sonraki dersin çalışması bu kertenkeleyi yürütmenizi istiyorum ve de çalışmalarınızı Drive'a dersten önce yüklemiş olmanızı. And please don't be disappointed. It may seem difficult, but it is not. You can animate it. I hope you can animate it. Aynı zamanda lütfen hayal kırıklığına uğramayın çalışırken. Bu zor bir çalışma gibi görünüyor ama yapılabilir bir çalışma. Thank you very much. Thank you, everyone. Have a Thank nice you. week. Have a nice week. Thank you so much, Ahmet. Thank you, Fatih. Have a nice week. Greetings to your family. Bye bye. Have a nice week. Hoşça kalın.